Selamlar sevgili dostlar. Bugün bir soru cevap kısmı vardı. Topluluk kısmında ben soru cevap diye bir bölüm açtım. Bunu ayda bir kere yapmayı düşünüyorum. Orada aklınıza takılan, trade ettiğinizde artık bir spekülatör olduk diye düşünüyorum. Trade ettiğinizde aklınıza takılan bir soru veya işte sorular olursa onun altına yazın. Her ay oradaki sorularla ilgili size buradan cevap vermeye çalışacağım. Ya en azından aramızda bir iletişim böyle daha iyi olabilir. Çünkü YouTube'da iletişim biraz zor. Özellikle Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir sıkıntı varsa Instagram hesabımı zaten altta vesaire görüyorsunuzdur. Oradan da soru sorabilirsiniz. Müsait olduğum zamanlar kesinlikle dönüyorumdur. Yani zaten bayağı bir soru cevap yani Instagram'dan yapıyoruz. Ama dediğim gibi müsait olduğum zamanlar dönebiliyorum. Siz oradan Instagram'dan da sorduğunuz zaman anında cevap vermiyorum ama müsait olduğum her zaman cevap yolluyorum size. Yani iletişimi koparmıyoruz. Dediğim gibi şimdi şeye geçelim. Topluluk kısmındaki soru cevaplara veya şöyle ben şeyden bakacağım. Yorum kısımlarındaki sorulan sorularını yavaş yavaş hepsini cevaplamaya çalışacağım. Hemen bakalım. Ercin Güven arkadaşımdan gelmiş. Hocam hareketli ortalama özür dilerim. Stratejinizi uyguladım. İlk gün çok güzeldi. Daha sonra çalışmadı. Scalping yapan biriyim. 26-13-7 kullandım. İlk önce şurayı bir cevaplayalım. Hocam hareketli ortalamalar stratejini uyguladım. Çok güzeldi. Sonra çalışmadı. Şimdi sonra çalışmadı diye bir şey yok. Ben şimdi gücendim. Olur mu ya? Hep çalışacak. Ulan öyle bir şey olabilir mi ya? Hep çalışabilir mi ya Ecrin? Yani ben sana yani sen bu strateji arama zaten. Öyle bir strateji bulamazsın. Bırak bu işi bırak. Yani yapma yani. Her zaman kazanacağım diye düşünürsen kaybedersin. Bizim bu işimizde neydi? Kayıp da olacak, kazanç da olacak diye. Bak dediğim gibi %50-50 şansımız var arkadaşlar. Bizim yaptığımız trend takip etmek, hareketli ortalama kullanmak, mum çubukları özellikle price action kullanmak çok önemli. Bu %50-50 şansımızı %55'e çıkarıp 1'e 2'ye 2,5 3'e oynamak. Yani sen eğer ki yani sallıyorum şimdi bunu 1 lira risk atıyorsan 1 lirayı risk atıyorsan piyasada ya 1 lira kaybedeceksin ya 2,5 3 lira kazanacaksın. Biz buna oynuyoruz. Sen piyasadan devamlı hep ben kazanacağım dersen 5 kuruş kazanamazsın. Bunu cevapladık. Scalping yapan birim 26-13-7 Bollinger kullanıyorum. Sonuç verir mi acaba? Sonuç verir mi acaba? 26-13-7 Bollinger kullanıyorum. Sen sonuç verdi mi sana? Ya şimdi bir backtest diye bir şey var. Hani diyorsunuz onun da soruları geliyor. Vardır büyük ihtimal. Şimdi ben buradan hemen cevaplayayım. Backtest öyle zor bir şey değil. Kafanızdan atın bunu. Ya ben program lazım o. Ya size eğer ki bir hemen şuraya TradingView diyelim. Buradan grafiğe gelelim. Yani siz eğer ki size ya bedava bu ya. Mesela TradingView bedava. Yani bizim borsamız da bedava. Buradan görebiliyorsunuz hepsini. Açtığınızda görüyorsunuz. Size eğer ki geçmişe dayalı bir data, bir fiyat bilgisi veriyorsa siz burada her yerde backtest edebilirsiniz. Yani geçin yıllar boyu backtest yapabilirsiniz. Yani sen o Bollinger Band'ını at bunun üstüne arkadaş. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bak. Çalışan piyasa da olur. Hadi bir ipucu vereyim. Çalışan piyasa da olur. Çalışmaya büyük olasılıkla devam eder. Çalışmayan piyasa çalışmamaya büyük olasılıkla devam eder. Çalışan bir piyasa varsa sen onu kullanmaya devam edersin. Devam et yani. Onu sen bileceksin. Ben şimdi bilmiyorum senin Bollinger Band'ını hangi piyasada kullandığını. Hocam MetaTrader genel çalışma mantığını anlatan bir video yapsanız güzel olur. Çoğu kişi aracı kurumla karıştırmış. Arkadaşlar MetaTrader bir aracı kurum değil. MetaTrader aynı buradaki yani bir TradingView gibi size işlem yapmanızı sağlayan aracı kurumla sizin aranızdaki diyaloğu sağlayan bir program. Eskiden bu MetaTrader falan filan yoktu. Yani İMKB borsası yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda biz açıyorduk broker'a yani aracı kuruma diyorduk ki işte 17.40'dan veya işte 9'dan bilmem ne bana 100 lot Ereğli sat veya 1000 lot bilmem ne sat. Yani o zaman da aracı kurum yani o zaman MetaTrader avizeydi. Avizeyi kaldırıyordun söylüyordun. Yani siz burada MetaTrader yanlış anladınız herhalde. MetaTrader sizinle aracı kurum değil. Siz paranızı hangi aracı kuruma yolladınız arkadaş? O kadar çok soru geliyor ki hocam biz aracı kuruma yolladık. Ya MetaTrader'a yolladık diyor. Ya sen MetaTrader'a nasıl eriştin? Sana birisi bir şey vermiştir. Bir şifre vermiştir. Bir kullanıcı adı vermiştir. Bir server vermiştir. Buradan bağlanacaksın diye bir link vermiştir. Hangi aracı kurum bu? Ya bu Forex'te çok başımıza geliyor. Duyuyorum.
Özellikle Instagram'dan soruyorlar. Diyorlar ki ya hocam biz ulaşamıyoruz bu MetaTrader'e. Ya MetaTrader değil, senin aracı kurumun yurt dışında sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yollamışım paranı adama. Diyorsun ki ben parama ulaşamıyorum. Adam kime yolladın arkadaş diye soruyorum. Diyor ki telefon numarası verdi bana. Telefon numarasına ulaştı bana. Oraya diyor ki işte şu bankaya yollayın, biz size MetaTrader hesabınıza geçireceğiz. Tamam, geçti diyor hesap. Ya geçer hesap da geçer de sen atmışsın parayı kim bilir nereye. Bu aracı kurumu kim regüle ediyor? Sordun mu regülatörü kim? Hangi ülkede? Daha önce işlem yapmışlar mı? Ayrıyetten bizim ülkemizde arkadaş yurt dışında ben size söyleyeyim, aracı kurumlarla çalışmak yasak. Yani kendi ülkenizde çalışacaksınız. Bunu da 50.000 TL'den az çalışamazsınız. Öyle bir sistem, öyle bir kural var. Öyle konulmuş. Belki değişir, belki değişmez. Bilemem ben orasını. Ama yurt dışında aracı kurumlar hiçbir regülatörlüğü yok Türkiye tarafından. Adam sana ertesi gün dese ki paranı yollamıyorum kardeşim. Sen nereye gideceksin ya? Ya siz bu parayı bedava mı buluyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Yapmayın yani bunu ya. Bu konu gerçekten sıkıntı. Yani delirdim. O kadar çok fazla geliyor ki yani olacak iş değil ya. Ben paramı yolluyorum. Nereye? Bilmiyorum ki, yolladım. Ya yapmayın. Dediğim gibi paranızı ya regülatörüne bakın. Mesela bizim Türkiye'de aracı kurumlar bir bakın, SPK regülatör olmuş mu? Yani Sermaye Piyasası Kurulu bunu destekliyor mu? Sizin paranıza garantör mü? O da her bütün aracı kurumları kullanabilirsiniz. Bunu geçiyorum. Dediğim gibi MetaTrader bir aracı kurum değil. Arada iletişimi sağlayan telefon bağlantısı gibi bir şey. Sen oraya emir veriyorsun. Adam orada senin emrini gerçekleştiriyor. Ama dediğim gibi aracı kurum önemli. Hocam stok ile stok RSI arasında bir fark var mıdır? Ya stokastik çok alınmış, çok satılmış piyasayı gösterir. Çok pahalanmış veya çok ucuzlamış piyasayı. Ben stokastik RSI'yi hiç kullanmadım şimdiye kadar. Bir aşağıda bir görmüştüm. Bir tane daha soru var. Onu da bununla beraber cevaplayacağım. Şimdi bunu geçiyorum. Ya hangisi bence fark var mı bilmiyorum. Ben ikisini kullanmadım ama stokastik kullandım ama stokastik RSI kullanmam. RSI'yi kullanırsın veya stokastik, ikisini karıştırmışlar. Yeniden bir tane indikatör yapmışlar. Vallahi ne güzel yani. Oh. Ya 2000, 3000, 1 milyon tane indikatör var. Yani bence fazla kafanızı yormayın buna. Stokastik iyidir. Kullanın gitsin. RSI'yi kullanmaya lüzum yok. Stokastik RSI. RSI'yi de kullanabilirsin de karıştırmayı bilmiyorum yani. Gün içi kısa zamanda alt satış videosu yapar mısınız? Birden fazla olursa sevinirim demiş. Benim scalping gün içi buradaki al sat videom var zaten. Onu seyredebilirsiniz. 50 tane sistem, 50 tane strateji peşinde koşmayın. Ya ben diyorum bu sistemi ben yıllarca kullandım. Ya ben 15 yıl, 13 yıl önce falan, yani o zamanlar scalp yapıyordum. Daha sonra ben scalp bıraktım çünkü o kadar vakit harcayamıyorum. Yani bilgisayar başında duramıyorum, artık yaşlandım da. Ama bu benim kullandığım stratejiydi. Ya paylaş diyorlar ki stratejini niye paylaşıyorsun? Ya bir tane vardı, bir tanesini paylaştım işte doğru düzgün riskini kontrol edebilen, pozisyon büyüklüğünü ayarlayabilen herkes kazanır. Psikolojine hakim olacak ama. Önemli olan o. Niye paylaşıyorsun stratejisini? Şimdi strateji paylaşmak, ya bu iş beraber yapıldı mı herkes para kazanır arkadaşlar. Bu işte para kaybeden bir tek kesim var. Büyük bir kesim, %95. Onlar eğitimsiz. Onlar bu işi eğitimini almadan düğmeye basıp yapan insanlar geliyor veya zevk için. Bak ben çok tanıdığım var. Yani adam, ya kusura bakmayın, Kıbrıs'a gitmiyor, Bulgaristan, Yunanistan'a gitmiyor kumar oynamaya. Burada oynuyor işte, bu kumar. Bunu kumar gibi oynarsan kumar. Kumar gibi oynamazsan yatırımcı, istikrar, iyi bir spekülatör olarak oynarsan, spekülatörlük çok farklı bir şey. Bak manipülatörlükle karıştırma, bambaşka bir şey. Spekülatörlük bambaşka bir şey. İyi bir spekülatör gibi oynarsan istikrarlı bir şekilde para kazanırsın. Kumarbaz gibi oynarsan kumarbaz gibi para kazanır, kaybedersin. Onun için dediğim gibi bir tane stratejim var. Orada bakarsınız Çağrı Bey, size yarar mı yaramaz mı? Size yeter ki diğer 3-4 bacağı bir araya getirin. O kadar videom var yani. O hepsi birer bir puzzle yani. Onlara bakmanız lazım. Bunu geç. 22.000'e düşecek. Sabredin. Vallahi bak böyle insanlar var Yılmaz Bey gibi. Yani geleceği tahmin edebilen. Bizim işimiz geleceği tahmin etmek değil. Bak bilmiyorum nereye söylüyor burada. 22.000 herhalde coin, kripto. Yani herhalde orasıdır ama trend'e bakmak lazım vesaire. Yani bakalım. O öyle tahmin ediyor. Bitcoin pazara kadar 28'e kadar düşecek Kenan Bey. Borsa 400 şu anda sizce ne olur? Onu ben bilemem. Yani diyor ki durumlar fena, piyasa ne olur? İşte biz onu bilmiyoruz. Biz ne olur da ne yaparız? Biz onun hesabına, eğer düşüyorsa piyasa,
Biz düşüşe oynarız. Çıkıyorsa piyasa biz çıkışa oynarız. Ben tahmin etmedim. 20 yıldır tahmin etmiyorum. 20 yıldır para kazanıyorum. Benim burada zaten takipçilerim zaten burada yazıyorlar onlar. Onlar da vardır yani yazanlar da. Ben onları okumuyorum öyle hava atmak gibi ama onlar da kazanmaya başladı. Ama tahmin etmiyorlar. Başka bir şey yapıyorlar. Riskini kontrol ediyorlar. Riskini iyi ayarlıyorlar. Kaça kaç oynadıklarını biliyorlar. Ne kadar sermaye harcaması yaptıklarını biliyorlar vesaire. İndikatörleri nasıl çalışacağını siz de bunlardan birisiniz. Zaten bu işin mantığı bu. Herkes indikatörleri ve nasıl çalıştığını anlatıyor. Siz de bunlardan birisiniz ve bence çok faydalısınız. Teşekkür ederim. Çünkü bu işin raconu bu. 2 kere 2 4. İndikatör, fiyat, price action, fiyat hareketleri, dalgalar. Yani hepsini bir araya getirip para kazanmak için bu işin raconu bu. 2 kere 2 4. Yani farklı bir şey yapmıyoruz. Şimdi ben çıkıp da burada ne bileyim sağdan nasıl kıvırtılır, soldan nasıl kıvırtılır. Bu değil ki. Başka bir şey bu. Yani hani 3 kere 3 9 yani. Bunun işi de bu. Yani dişçi olsanız yani nereden girip nereden dolgu yapacağını bilirsin. Hep aynı şeyi anlatırlar okulda size. Biz de burada hep aynı şeyi anlatmak zorundayız. Fakat indikatörleri anlatırken periyotları nasıl kullanmak? 14 genelde değiştirmemek mi lazım? Bence değiştirmeyin. 14 günlük veya piyasaya bakabilirsiniz. Daha periyotları da mesela 10'a 8'e düşürdüğümü daha mı iyi verim sağlıyor? Onu kullanabilirsiniz ama büyük olasılıkla iyi verim sağlayacaktır. Ama kesin olmayacaktır. Yani hani şimdiye kadar abi çok iyi çalıştı. Senin mesela bir şeyin var mesela onun bir şey veya ben kattım. Ya bundan sonra çalışmadı. Hep iyi çalışıyor. Ya çalışmayabilir. Bizim işimiz ne? Büyük olasılıklı pozisyonlara girmek. Onun için kullanılabilir. Yaptı. Hocam vallahi harika şeyler öyle. Hocam bakın vallahi harika şeyler anlatıyorsunuz da şöyle bizim gibi bu konulardan çok anlamayanlar için tembel traderlar Instagram hesabındaki gibi ama bedava verebileceğiniz bir yazılım falan var mı? Ya şimdi zaten her şey bedava burada. Burada paralı bir şey yapmıyoruz burada. Yani benim yaşım 41'e geldi. Bunu da burada anlatmış olayım. Arkadaşlar ben YouTuber değilim. Ben trader'ım, ben spekülatörüm, ben alım satımcıyım. Yıllardır benim mesleğim bu. Ben bu meslekte yani çok babamın 20 dönüm tarlasını kaybederek başladım. Az değil 20 dönüm dediğiniz zaman 2000 yani 20 bin metrekare. Yani vesaire. Ama dedim ki bu işte kazanan birileri var. Bakın kazanan birileri varmış. Ya yurt içinde buldum hepsini. Yurt dışında buldum hepsini. Hepsine de gittim. Ve bu işi ben kendime meslek edindim ve çok hoşuma giden bir meslek. Yani bu mesleğin üstünde bana göre meslek yok. Yani hayat en zevkli meslek bu. Onun için ben bir YouTuber değilim. Burada dediğiniz gibi hani Instagram'da bedava verebileceğiniz yazılım var mı? Yani ben zaten ne YouTuber'ım, ne yazılım satarım, ne bir şey yaparım. Ben bunları yapmam ve böyle bir verebileceğim bir şey de yok. Ben burada eğitim veriyorum. Sen zaten bu eğitimi aldıktan sonra bu yazılımlara veren ben kusura bakmayın onların hiçbirine inanmıyorum zaten. Para. Adam para satıyor. Yazılım satıyor parayla. Onlara da inanmayın. Siz kendinizi geliştirmeye devam edin. Oradaki güzel görünüyor ama 140 lira para. Yahu bu ne demek? Oradaki güzel görünüyor ama 140 lira para istiyor. Yahu güzel görünüyorsa 140 lira para değil ya. Al madem onu. 140 lira nedir ya? Sen diyelim ki 100 bin lira para bağlayacaksın. 140 lira ne abi? Ama boş verin ya 140 liraya adam size bir şey vermez. Veremez yani. İyi bir sistemi varsa o iyi sistem değil. Mükemmel sistem yoktur parantez içinde. Ortalamanın üzerinde sistemler vardır. %50'nin üzerinde. İyi para kazandıran sistemler zaten onlardır. Çünkü mükemmel sistem yoktur piyasayı yenen bir sistem. Çünkü öyle piyasa oluşmaz. Dediğim gibi yapmayın yani bunu. Çağan Bey, öncelikli fiyatın destek ve direnci aşması durumu retest stoplu bir şekilde çift. Ha çok güzel bak bu. Hatta burada biraz önce bir şey yapmıştım. Bir arkadaş yani bir tanıdığıma göstermiştim. Onu şimdi göstereyim. Buradan fiyat destek ve direnç noktasını bu ne ya? Heh. Destek ve direnç noktasında geziyor. Fiyat burada diyor ki ben diyor buralara geldim mi satım yapayım aşağı doğru. Buralara geldim mi de stop olayım. Ya bunu ben daha güzel göstermem lazım. Yani bu önemli. Bu da bir çünkü strateji. Şöyle. Şöyle. Fiyat dönüyor. Fiyat buraya geldi mi diyor ki ben burada satacağım. Burada stop olacağım alacağım diyor. Çift taraflı yanlış anlamadıysam. Arkadaşlar bu sistemin adı testere. Testere sistemi. Çift taraflı pozisyonu dikiş gibi. Çift taraflı yani buraya geldi mi fiyat buraya geldi mi alacağım. Buraya geldi mi satacağım. Buraya geldi mi satacağım. Buraya geldi mi alacağım. Al sat. Devamlı aynı. Yapabilirsiniz. Para da kazanırsınız.
İyi de para kazanabilirsiniz. Olabilir. Neden? Fiyatın biz nereye gideceğini bilemeyiz. Fiyat buraya geldiğin zaman eğer ki burası güçlü bir direnç noktası aşağı dönebilir. Kabul. Büyük olasılıkla da dönecektir zaten. Ama kırılırsa burada da stop olur, alıma girerim der. Bu da kabul. Ama ben şöyle bir şey yapayım. Burada biraz daha şey yaparsanız, yani bu fiyat burayı kırsın da işte ya yine birçok videom var bununla alakalı. Burada düştüm mü işte hareketli ortalamalar, mum çubukları vesaire arayın. Burada yani buralarda girmek daha mantıklı yani. Buralarda da sizin yaptığınızda düzgün çalışabilir, olabilir. Güzel bir sistem. Testere. Bu testere sisteminde özellikle küçük küçük stoplar olup büyük oynamanız lazım. Ben size şöyle söyleyeyim, yoksa para kazanamazsınız. Testere çünkü karışır. Şöyle diyebilirim buna. Hani siz burada yani fiyat böyle gelirse burada satacağım, burada alacağım, terse yatacağım. Yani terse geçeceğim. Burada sattım, burada stop oldum. Ama alım yaptım. Burada al, burası sat. Ya burada çok küçük aralıklarla oynamanız lazım. Tamam mı? Şu alan çok küçük olması lazım. Testere yapıyorsanız nokta. Burada al. Bak burada sat, al. Düştü, sat, çıktı, al. Burada kar hedefiniz, fazla stop olursunuz. Kar hedefiniz çok yüksek olmalı. Eğer ki şu stop aralığı burasıysa, al sat yapıyorsunuz ya, bu arada stop oluyorsunuz bu bölgede. Kar hedefiniz, bence size söyleyeyim, 1'e 4, 1'e 5 oynamanız lazım. Bu önemli testerede. Devam edelim. Hocam konusu aklıma geldiği için günlük al sat yaparken mumların fitilleri alış satış için baz alınıyor mu? Yani şimdi mumların fitili nasıl alış satış için baz alınıyor onu bilemem. Baz alınıyor tabii, o fiyat oralara geliyordur. Eğer oralara alım yazdıysanız mum çubukları, diyelim ki böyle mum çubuğu var. Yani fiyat bu günlükse, eğer ki günlük mum çubuğuysa fiyat buralara, siz buralara bir yere alım yazdıysanız fiyat buralara bir yere inmiş zaten. İnmiş, daha sonra tekrar çıkmış falandır yani. Yazılır tabii. Yani baz alınır. Yoksa sadece mum çubuğu yok, mum çubuğunun kendisi baz alınmıyor. Her tarafı fiyat oralarda oynuyor. Fitillere de gidip geliyor. Fitillerin baz alırsam %10 kar etmiş olurum. Eğer ki mumun kendisini baz alırsa %3-4 kar oluyor. Hangisini baz alırım? Ya ben burada Kubilay Bey tam anlamadım sorunuzu ama %10 çok iyi kar ya. Ne kadar para bağlıyorsunuz yani? %10 demek yani 10 tane işlem açsanız paranızı 2'ye katlarsınız ya da herhalde paranızın bir kısmını atıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu kadar büyük rakam, büyük risk, dikkat edin. %3-4, %10 alıyorsanız fitillerini kullanın. %3-4 alıyorsanız mumun kendisini baz almayın. Siz zaten cevabını vermişsiniz burada. Yani burada daha iyi kar alıyorsunuz yani. Geçelim. Hocam bu EMA değerleri 24 dolar. Bak, kripto için ben şimdiye kadar kripto piyasasıyla alakalı hiçbir video yapmadım. Yapmayacağım da. Bunu da bir arkadaş sormuştu. Ona da cevap verdim. Arkadaşlar, kripto parası çok riskli varlıktır. Yani ben paramı riske atmam. Bakın, kazancı büyük olabilir. Yani gün içi vurursunuz, öbürkü gün alırlar, öbürkü gün vurursunuz. Ya biz uzun vadeli spekülatörler, yani long term, uzun vade kazançları hesap eden kişileriz. Yani uzun vadede. Ben çünkü kumarbaz değilim. Bir gün vurursun, ertesi gün vururlar. Dikkat edin kriptoda. Çünkü ya bir de şöyle bir şey var. Ya kripto borsaları işte, şimdi geçen aldı milyar dolarları kaçtı. Ya arkadaş, sen paranı bir yere yolluyorsun. Gözünü seveyim ya. Aynı Forex örneğindeki gibi atıyorsun. Ya bu borsanın adı ne? Bu borsayı kim regülatörü kim? Kim arkasındaki? Destek var mı? Devlet destekliyor mu? Kim destekliyor arkadaş bunu? Sen buraya para niye yolluyorsun ya? Ben yollamam. Ya ben bilemem. Ben parayı yolda bulmadım kardeşim. Ben yıllardır paranın içindeyim. Ben parayı yolda bulmadım. Size de bilmiyorum. Çünkü regülatörü bilmeniz lazım. Ya sen bir yere para yolluyorsan garantör olacak arkadaş. Kim bunun garantörü? Benim paramı kim garanti ediyor? Ben oraya bir sermaye gönderimi yapıyorum. Alım satım yapacağım. Benim regülatörüm kim? Benim bu paramı bir şey olursa kim karşılayacak? Ya ben bankaya bile yollarken diyorum aman ha, ne bileyim ya. Yani hangi bankalara yollayacağız, hangilerinden işlem yapacaksın? Onun için kripto piyasasına gelecek olursa, kripto piyasası çok oynak bir piyasa. Henüz regülatör olmamış bir piyasa. Ben bu videoyu çektiğimde kripto borsası, hani diyeceksin ki abi niye ilk başta söylemedin işte madem öyle falan. Ya zaten belli olan bir şey. Yani şimdi haberleri dolanıyor. Herkes kriptocu oldu. Elon Musk amcam uzaya 3-4 tane şey fırlatıyor. Herkes onu seyrediyor. Ben buradan diyor ki işte arabayı kriptoyla satacağım falan. Ertesi gün diyor kriptoyla araba satışı kestim. O Elon Musk iyi tüccar ha.
Yani iyi, ya kusura bakmayın, iyi manipülatör. İyi manipülatör. Spekülatör bambaşka bir şey. Spekülatör işlemci. Manipülatör insanlara yol gösterip kendisi mal satan adam. O bambaşka. Ben manipülatör olarak görüyorum. Şimdi buradan bir sürü yazı da olabilir. Ben öyle görüyorum. Siz görmezsiniz. Sıkıntı yok. Kripto piyasasının garantörü yoktur. Hiçbir devlet garanti etmiyordur. Garantörü değildir. Hiçbir devlet hiçbir kripto parasını garantörü konuşmaz, söylemez, garanti etmez. Onun için kripto para piyasası benim için şu anda para bağlanabilecek piyasa değil. Çok riskli bir piyasa. Kazansanız da alabileceğiniz borsa, işte bu TEDx, TODEX midir nedir bilemem. Kaçar giderler. Çünkü kumar gibi iyi para kazanabilirsiniz. Bakın %50-50 şansınız var ha. Lak diye bir sürü para kazanırsınız ama o parayı da çekebilir misiniz onu da bilemem. İşte onun için ben kriptoya uzağım şu anda ama devlet garantör olur. Kriptolar, şu paraya ben bu garantirim der. Bu parayı ben garanti ediyor. Şu kripto, şu coin'i devlet arkasına geçer. Ben de derim ki kardeşim tamam. Hemen o zaman deriz ki bak bu para oynanabilir. Bu paranın üstünde bahse girebiliriz artık derim. Tamam mı? Olabilir. Bu önemliydi ya. Bunu ben çünkü biraz uzattım ama bu çok fazla soru geliyor. Kripto niye işte yapmıyorsun? Kripto niye işte bilmem. Ya ben bir de dediğim gibi size tecrübe etmediğim hiçbir piyasanın bir böyle şeyini veremem. Hani yapın borsa mesela girin borsa yıllardır tecrübeliyiz. Her yıllardır orası bir kumarhane değil. Kumarbaz gibi ama kumarbaz gibi oynamaz ama dediğim gibi yani kripto yapılacak iş değil şu anda. Benim için değil. Siz bilemem. Yani iyi paralar da kazanıyor olabilirsiniz. Stop loss gün sonu bir dakika kaçırmayalım arada. Bu EMA değerleri 24 saat aktif kripto varlıklar için de uygulanabilir mi? İşte dediğim gibi kriptoyu bilmiyorum. Yani bir bakın uygulanıyorsa ya bu scalp hepsine uygulanabilir ama yani dediğim gibi kripto için şu anda ben bir şey yapmıyorum. Siz o kriptoyu uygulanıyor mu? Kriptonun bir backtest'ini de yapamazsınız. Bazı coin'lere bakıyorum ben de arada girip hani cahil kalmayalım diye. Ya bu adam backtest yani bir geçmişi yok. Geçmişi olmayan bir şey yani şu anda tamamıyla bilemiyorum. Gelecekte neler ya işte bilmiyorum ya. Kriptoyu ben şu anda bilmiyorum. Stop loss çünkü garantörü yok. Garantörü olsa bilmeye çalışırız o başka. Stop loss gün sonu kapanış fiyatına göre mi olmalı? İşleme girdik. Fiyat stopa geldi. Hemen satmalı mı? Bir plan yaptık. Buna gün içinde Tabii ki gün içinde dalgalanmalara göre fiyat yapacaksınız. Galiba bu soru borsadan. Kapanış fiyatı olduğuna göre öbürkü fiyatlar tabii cuma hariç kapanmıyor. Stop loss gün sonu kapanış fiyatına göre konmaz. Siz riskinizi ayarladıysanız yani 10'dan girdin Kardemir'e. 9'a da stop koydun. 12, 13, 14'e de hedef koydun. Senin 9'daki stopun bellidir ama ertesi gün bir açılır 8'den buna yapılacak bir şey değil. Bu gap açılışları olur borsada. Yani Forex'te de olur. Cuma kapanır. Pazartesi günü bir açılır dağılmışsınızdır. Yani paritelerde. Borsada da olur. Ama dediğim gibi sizin stopunuz hep belli bir yerdedir. O gün sonu veya gün içi değildir. Zaten girdiğiniz yerdedir. Yani sizin risk stop loss aralığınızdadır. Onun için dalgalanmalara göre vesaire değil. Sizin oradaki riski attığınız parayla alakalı ve gün içi piyasanın oynaklığıyla alakalı. Kırılımın geldiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Hacimli kırılımlar ilk önce şunu hemen cevaplayalım Mert Bey'e. Kırılımın geldiğine nasıl kanaat getiriyorsunuz? Şimdi eğer ki kırılım demin dediğim gibi testere de olabilir. Kırılım diyelim ki burası arz talep bölgesi kırıldı. Artık kırıldı. Buraya çıktı fiyat. Şimdi bizim burası diyelim ki hadi şu tepeye aldık. Hadi bu buraya geldi. Hadi şu şuraya geldi. Burası bizim ne? Direnç bölgemiz. O bölge. Hani bazıları diyor ki işte 70 direnç 70'e geldin mi sat. Ya 70'ten satılmayabilir. 70 olur, 72, 73 olur. O bir zon, bölge. Tehlikeli bölge. Bu tehlikeli bölgenin dışına çıktıysa fiyat kırılmıştır yani. Ben buralarda işte döndüm mum çubukları kullanırım. Hareketli ortalama kullanırım. İşte price action yaparız mum çubuklarıyla. Buralarda bir yerde işleme gireceğiz. Yukarıya oynayacağız. Tabii fiyat burada kesin kırıldı mı? Ya onu ben bilemem. Onu sen de bilemezsin. Onu size söyleyeyim. Bu piyasanın içinde bulunan hiç kimse bilemez gerçekten kırıldı mı. Ben burada fiyat diyelim ki aldık. Buraya da stop koyduk. Fiyat buradan yukarı da çıkabilir. Kırılmış da olabilir. Dönmüş de olabilir. Stop oluruz. Bu trade yani bu fiyat, bu hisse senedi veya işte bu parite veya işte bu emtia benim için
bitmiştir. Başka emtialara bakacağız. Tekrar çünkü konsolide bölgesi içine girmiştir. Biz burayı bekleyeceğiz. Tekrar aşağı mı kıracak? Yani şu konsolide bölgesinden tekrar böyle mi kırılacak, böyle mi kırılacak? Onu biz bilemeyiz. Gördükten sonra işleme gireceğiz. Siz de öyle görün. Devam edelim. Merhaba hocam. Şu anda değinir misiniz? Şu anda piyasada psikolojik olarak yetkin olabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Bu önemli. İlk başta ekranın başından kalkmalısın Ömer Bey. Ekranın başına oturmayacaksın. İşleme gireceksin. Stopun belli, karın belli. Karına da ellemeyeceksin. Hemen 2 dakika kâra geçtim ben bunu alayım demeyeceksin. O kâr yerin belli, stopun da belli. Piyasaya göndereceksin. Aracı kurum bunun için var. Yahu ben aracı kuruma niye para veriyorum? Komisyon alıyor benden. Yahu o adamın işi bu. Kardeşim sizin adamın işi bu. Yapacak. Yapmayan varsa çalışmayacaksınız. Mesela ben oraya işlem yazacağım. Ya bak borsada stop kullanamazsınız. Yani borsada hisse senetlerinde stop kullanamazsınız. Ya kullanılabilir. Stop da artık kullanılıyor ama hadi kullanmayalım demek. Ya ben eğer ki dışarıdaysam, ekran başında değilsem gün içi kullanabilirsiniz de ertesi gün galiba siliniyordu borsada. Eskiden öyleydi. Şimdi de öyleydi. Yani Viyop yapmıyorsanız. Viyop'ta siz iptal edene kadar stoplarınız durur. Diyelim ki borsada yahu benim orada broker'ım var. Yani o adama para veriyorum ben. Ben adamı ararım derim ki bak kardeşim 10'dan girdim 9'a girdim mi satacaksın beni. Bak 9'a geldim mi satacaksın. Sen benden para alıyorsun. Eğer bunu yapmıyorsa aracı kurum konuşun aracı kurumlara yaptırın. Yapmakla mükelleftir. Çünkü aracı kurum bu iş için sizden para alıyor. Devam edelim. Psikolojik olarak yani hep konuyu açıyor. Psikolojik olarak ilk önce ekran başından kalkacaksınız. İkincisi çok önemli. Girdiğiniz pozisyonlarda riske ettiğiniz para büyük olmayacak arkadaş. Senin yatırım hesabın 100.000 lira. 100.000 lirayı koymuşsun cebine yatırım yapacaksın. Ya senin her bir işlemin %1 ile 3 arasında olacak. Yani 3.000 lira riske edeceksin. En fazla o da. Ki 3.000 lirayla çok tecrübeliler riske eder. Yani %1 1000 lira abi. 1000 lira. Girdiğin zaman pozisyona girdin. Ereğiyle aldın. Zarar noktan 1000 lira olacak. Tabii o zarar noktanı hesap edeceksin. Teknik analiz kullanacaksın. Piyasanın oynaklığını ölçeceksin. Oraya koyacaksın. O alana geldiği zaman ben bir Excel vermiştim. Hangi videonun altındaydı? Şimdi hatırlamıyorum. Siz yazarsanız çok sevinirim. Eğer ki bilmeyenler varsa onu kullansınlar borsada. Eğer ki sen o stop noktasına geldiği zaman 1000 lira kaybedeceksin. Sen oturduğun zaman 1000 lira kaybedeceğini bileceğin zaman 100.000 lira benim yatırım hesabım var ama 1000 lira kaybedeceğim ben. Ben bunu bildikten sonra ya piyasa nereye gitse benim için önemli değil ki. Çünkü ben zaten biliyorum 1000 lira kaybedeceğim bu işin sonunda. Veya kazanırsam da 2.000 lira, 3.000 lira, 4.000 lira kazanacağım. Hedefim belli yukarıda. Onun için bu da psikolojik olarak sizi çok rahatlatacaktır. Gidin spor yapın. Gidin çay için, kahve için. Ekran başında da oturmayın. Rahat olun psikolojik olarak. Ya altı üstü ne olur? 100.000 lirada 1000 lira kaybedersiniz. Para kaybetmeyi hiç istemiyorsanız bu işi yapamazsınız. Bak öyle de %90'lık kesim zaten hiç istemez. O çok önemli. Siz eğer ki para kaybetmeyi istemiyorsanız bu işte siz bu işi yapamazsınız. Siz bu iş için biçilmiş kaftan değilsiniz. Başka işte uğraşmak zorundasınız. Çünkü bu işte para kaybetmek önemli. Aynı bir market sahibini düşünün. Oraya alacağı ürünler ilk önce para sayıyor. Para saymak zorunda. Çünkü bizim bu işimizde de kar etmek için para da harcayacağız. 7.26 EMA'nın altında ya da üstünde kaç saatlik bunu takip ettikten sonra işleme girmek daha mantıklı. Zugo Design. Ben scalping bu scalp şeyimde zaten bunu açıkladım. Bunun başkasını da yapmadım. Hepsi orada açıklı bir şekilde duruyor. Yani altında veya üstünde kaç tane mum çubuğu da bahsetmiyorum. Bir tane veya iki tane kapatması yeterli. Yani orada görüyorsunuz zaten. Hocam teknik çalışmaya göre işlem yapıyoruz ama haber bütün yapıyı bozabiliyor. Bu yüzden nasıl haberi analiz yapabiliriz? Haberin negatif, pozitif etkisinden haberdar önce nasıl ihtimallendirebiliriz? Şimdi haberden önce sen hiçbir şey yapamazsın. Tek yapabileceğin şey haber değil de fiyata bakmak. Fiyat eğer ki çıkıyorsa bunun arkasında bir haber vardır zaten. Haber piyasaya düştükten sonra sen o trene binen son insan oluyorsun. Veya trenin son noktası oluyorsun. Yani birkaç defa biraz daha kazanabilirsin belki ama o göçer yani o piyasa. Size şöyle bir örnek vereyim. Habere göre katiyen işlem yapmayın. Habere göre işlem yapılmaz. Habere göre scalp yapılır ki onu da elle yapamazsınız. Onu işte bu sistem trading yani haberi alıp da davranış gösterebilen yazılımlar var yani. Onlar o anlık haberleri
habere göre scalp yaparlar. Sizin bunu zaten yapma ihtimaliniz sıfır. Yani o kadar hızlı olamazsınız. Ama dediğim gibi robotlar işte eskinin sistemi, şimdinin robotu o yapar. Ha, o robotu da soruyorlar. Ya bu robotlar nasıl bir şey? Yahu onu biz yazdırıyoruz. Robota ben diyorum. Böyle olursa böyle yap. Şöyle olursa böyle yap. Robot bildiği bir şey yok yani. Ben varım yani. Ya benim yaptığım işi sonradan ekranın başında oturamıyorsanız robot yapıyor. Farklı bir şey yok. Dediğim gibi haberler geldikten sonra siz bir pozisyon alamazsınız. O aldığınız pozisyon zaten o fiyatın içine dahildir. Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Fiyatın içine, yani biz hisse senedinden bahsedelim. O hisse senedinin fiyatının içine geçmiş bilgiler dahildir. Şimdiki bilgiler dahildir ve özellikle de gelecek bilgiler bile dahildir. Neredeyse %60'ı 50'si dahildir. Yani şimdi pandemi var. Yani resesyon dip noktalarında, ki artık kalkıyor yavaş yavaş dip noktalarından. Ya sizin alım yapmanız için borsada pandemi başladığında artık alıma girmek zorundaydınız zaten. Yani pandemi göçürdü piyasayı, herkes kaçtı. Hani derler ya, çil yavrusu gibi pıt 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 dağıldı. Siz o sırada indikten sonra artık piyasa hareketlenmeye başladığı zaman hani dipler tepeler. Bir baksaydınız zaten alıma girmiştiniz ki daha resesyon bitmedi. Resesyon bittiğinde büyük paralar kazanacaksınız. O zaman satmak zorundasınız zaten. Daha resesyon da bitmeden önce. Onun için haber odaklı kesinlikle alım satım yapmıyoruz. Fiyat odaklı alım satım yapıyoruz. Evet, devam. Teşekkürler YouTuber. YouTuber değilim. YouTube serüveniniz başarılar diliyor. Heyecanla takip ediyorum. Dediğim gibi YouTuber değilim. Ben neden YouTuber değilim? Benim oğlumla konuşurken herkesin babası video çekiyor. Sen niye çekmiyorsun? Biz niye video çekmiyoruz dedi. Herkesin babası YouTuber. Öyle başlayan bir serüven. Herkesin babası işte şöyle yaptı diye başladık. Ama şimdi iş değişti. Bayağı bir, yani artık bu saatten sonra da bırakılacak gibi değil. Hocam teknik çalışmaya göre tamam. Saade ilgili konular okey. Teşekkür ederim. Borsada işlem yaparken bir hisse manipüle edildiğinden uzak durması nasıl anladın? Borsada işlem yaparken bir hissenin manipüle edildiğini, evet, ve uzak durmamız gerektiğini nasıl anlarız? Bunu anlayamazsınız hiçbir şekilde. İşlemleri manipüle eden adam, manipüle eden şirket sahibi hiçbir zaman manipüle ettiğini söylemeyecektir. Siz de bundan uzak duramazsınız. Manipüle edin. Ya diyorum, sadece price action, fiyat hareketli odaklı olmanız gerekiyor. Fiyat hareketine göre işlem yapmanız gerekiyor. Eğer fiyat çıkmaya başlıyorsa alım yapmanız gerekiyor. Fiyat düşmeye başlıyorsa kaçmanız gerekiyor veya short, kısa pozisyona geçmeniz gerekiyor. Fiyat böyle gidiyor yatay. Fiyat eğer ki çıkmaya başladıysa alım yapmanız gerekiyor. Fiyat düşmeye başladıysa buralardan satım yapmanız gerekiyor. Siz hiçbir şey bilemezsiniz. Ben hiçbir şey bilemem. Ben size söyleyeyim, borsadaki yani fon yöneticileri de bilemez yani bir hissenin manipüle edildiğini. Kendileri manipüle etmiyorlarsa. Onlar da bilemez. Yani onlar anlaşmamışlarsa, manipüle edilmiyorsa hisse, onlar da bilemez. Onlar da fiyata göre alım satım yapıyor. Ki zaten fon yöneticileri yani hep al derler. Hiç sat demezler. Çünkü neden? Onlar da bilemez. Ertesi gün fiyatların nereye gideceğini kimse bilemez. Şimdi size bugün sat der, ertesi gün fiyat uçar demez misin ya? Arkadaş, sen bana sat dedin, ertesi gün gitti. Onun için al veya tut denir. Sat denmez. Ama bizde hem sat var hem al var. Tut yok. Bizde de tut yok. Biz çünkü fiyat odaklı olduğumuz için short term, yani kısa vadede spekülatörleriz. Alıp veya satırız. İster gitmezse de başka yere yöneliriz. Hiç sıkıntı yok. Borsada işlem bilgisini bana okey. Algoritmik trade ile manuel trade'in arasındaki fark, dediğim gibi en büyük fark hızlı olması. Aslına bakarsanız en büyük fark hızlı değil, en büyük fark psikolojilerin olması. Çünkü zaten manuel trade, yani algoritmik, yani sistem trade diyelim ben ona. Şimdi robot. Bunların zaten yazılımını ben yazıyorum. Yani benim bir sistemim var belli. Ben para kazanıyorum. Yoksa niye yazayım yani onu? Yazdım diyelim. Bu aramızdaki tek fark, yani onun psikolojisinin olmaması. Rahat işleme giriyor. Yerleri belli, yazılmış. Onu işliyor ve ben başka şeylerle uğraşabiliyorum. Dışarı çıkabiliyorum, gezebiliyorum. Başka vakit geçirebiliyorum. Bu yani hani hızlı olması, özellikle scalp yaparsanız haber odaklı sistemler
çalışabilir, güzel. Çünkü bu sistemler haber geldiği anda, düştüğü andan itibaren hemen alım satım yapabilir. Çünkü yazılan alım satım pozisyonları vardır, büyüklükleri vardır ama siz bunlara yetişemezsiniz. Mümkünatı yok yani. Öyle haber geldi, ben alım yapayım, bitmiştir zaten, sonra düşer. Hatta şöyle bir şey var. Buna da Forex'te hadi bir tane daha strateji böyle arada kaçsın. Forex'te diyelim ki haber odaklı işte faiz kararları bekliyorsunuz. Euro dolar yapıyorsunuz. Fiyat buralarda geziyor böyle. Haber gelecek. Yani siz nasıl scalp edebilirsiniz orada da? Yani ben işte buraya haber geldikten sonra şu bölge arasına buraya alım, buraya da satım verebilirim. Mesela haber geldi, düştü piyasaya, oynayacak bir anda. Çünkü hele de beklenmedik bir haber falan varsa o işin işte scalp kısmının en zevkli tarafı o. Şimdi diyelim euro dolar değerlenecek diye düşünüyoruz. Buraya gelecek. Haber güzel gelecek bizim istediğimiz gibi. Böyle uçup gidecek fiyat. Zaten o fiyatlanmıştır arkadaş. Ben sana söyleyeyim. Kötü bir haber gelirse fiyat burada, beni burada işleme sokarsa, çünkü emrim burada bekliyor. Küçük bir alanda 5 dakikalık mum çubukları. Onun da bir videosu, bir scalp daha. O farklı bir scalp da haber odaklı. Ona da bakarız bir ara. Fiyat geldi, yukarı çıkmadı. Burada tıkladı, indi aşağı. İşte bu müthiş bir kardır. Müthiş bir kar elde edilir. Çünkü bu arada eğer ki ben işte 1x, yani ben matematik yapmıyorum, sonra diyorsunuz ki o ne? Vallahi ben de ya öyle bir şey yapmıyorum. Burada eğer ki x lira, x TL, x dolar zarar stopu koymuşsam aşağıya böyle 5x'e falan oynayabilirsiniz. Dediğim gibi sadece ve sadece algoritmikle üstüne çıkabileceğiniz tek yöntem budur. Başka hiçbir yöntemle algoritmanın üstüne çıkamazsınız. Scalp'ta özellikle. Algoritmik manuel trade arasında ve algoritmik trade'de kaldıraçsız aylık ne diyorsun sen ya? Aylık %40 ne demek ya? Gürkan sanırım. Gürkan Bey ne demek yani? Büyük rakam. Ama dikkat edin, 140 da verebilirsiniz. Onun için dikkatli, pozisyon büyüklüğünüzü iyi ayarlayın. Bunlar sihirli değnek değil. Tamam, bak bir cevap vermişler. Güzel bak. Ben bunu okumuştum. Güzel cevap. İbrahim Bey güzel. Kimisi indikatörlere çöptür deyip kullanmayın diyor. Kimisi de bolca indikatör kullanıyor. Bu konuda fikriniz nedir? Yılmaz Bey. Şöyle diyebilirim. İndikatörler aslında çöp değiller ama yani 3-5 tanesi çok kullanıyorum. Kullanmaya devam ediyorum. Zaten kullandıklarımı da ben zaten çekiyorum. Nasıl kullandığımı anlatıyorum. Geri kalan çöp arkadaş. Ben söyleyeyim. Benim için çöptür. Çünkü şöyle bir şey var. Bir ekrana ne kadar çok indikatör atılıp da işlem yapılıp o kadar çok kazanılıyorsa biz hepsini atalım. 20 yıldır yapıyoruz bu işi. Niye atmıyorum? Hiç atmıyorum hatta. Bir tane kullanıyorum. ATR kullanırım. İşte belki MACD kullanırım. Yani işte stokastik çok alınmış. O da hisse senetlerinde, özellikle hisse senetlerinde kullandığım 2-3 tane vardır. 2-3 tane de geçmez. Yani hepsi çöp. Hepsi para için. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Price action, fiyat odaklı hareket et. Yani şimdi indikatörler nasıl sana bir rakam sunuyor? Fiyat odaklı. Yani fiyat ona bir yere geliyor, indikatör sana bir şey söylüyor. Yani indikatör önce bir şey söylemiyor fiyat bir yere gidecek diye. Yani falcı değil o. Sizin yapacağınız burada işe yarayan 2-3 tane indikatörü kullanmak. Geri kalan da bana kalırsa çöp. Doldurmayın öyle. Yani dediğim gibi doldurup da bir şey kazanan ben tahmin etmiyorum. Kazanan varsa da yani herhalde 100 tane 200 tane atıp büyük kazanıyor falan, bilmiyorum yani. Enteresan, bana enteresan geliyor. Evet, onun için dediğim gibi fiyat odaklı. Fiyat çıkıyorsa biz pozisyon alacağız. Fiyat düşüyorsa biz pozisyon alacağız. Fiyat yatay seyrediyorsa biz pozisyon alacağız. Ona göre pozisyon alacağız. Yani indikatör de kullanacağız orada. İşte piyasanın oynaklığını vesaire ölçmek için ama geri kalan indikatör. Hareketli ortalamaları katmıyorum. Çok özel indikatörlerdir onlar. Trend takibi için. Geri kalan çöp bana kalırsa. Hocam o kadar istedik kripto piyasası ile ilgili hiçbir eğitim videosu hazırlamıyorum. Nedeni nedir? Trader Yama 12 güzelmiş. Neden hazırlamıyorum? Bunu bir önce soruda cevapladım. Trader Yama arkadaşım. Oraya bakarsan neden? Çünkü ben orada regüle olduğunu düşünmüyorum. Bir garantörü yok o piyasanın şu anda. Ben ayrıyeten Çin ve Japonya'da o piyasayı desteklemediğini belirtti. Ondan sonra göçmeye de devam ediyor. Elon Musk yani Elon Musk iyi manipülatörcü, klas adam, iyi adam, modern manipülatörcü bana göre. Evet, iyi günler.
EMA 20-100 parabolik serra takip eden Fibonacci 5-10 dilimlerinde günlük bir periyotlara genel olarak fikir sahibi olmaya çalışıyorum. Doğru yapmadım. Şimdi Yasin Bey, EMA 20-50-100 ben de kullanıyorum. Hareketli ortalama. Çünkü trend takibi için önemli dediğim gibi. Parabolik sar, Fibonacci kanalları. Ya şimdi Fibonacci şöyle bir şey işte 3-12, %50, 6-18 vesaire. Ya böyle çiziyorsun onu, tamam mı? Fibonacci'yi çek abi. Sana kaç tane sonuç sunuyor? İddia gibi aynı. İddiada ne var? 3 sonuç var. Yani kazanma olasılığın 0. Neden? Çünkü 3 tane sonuçtan bir tanesine iddia yapıyorsun, bahis yapıyorsun. Ya bizim yaptığımız arkadaşlar burada olasılık ihtimalleri üzerine para kazanmak. Bakın hiç kimsenin bir şey bildiği yok. Bilemezsiniz yani. Onun için olasılıkları iyi hesap etmeniz lazım. Şimdi Fibonacci'yi çektiğin zaman 3, 12, 50, 6, 18 vesaire vesaire. Artık kendileri de yazıyorlar aralara. Hani 3, 12 değil de işte 4, 12, 4, 22, 4, 23. Yahu sen onu çektikten sonra sen bunun hangisiyle işleme gireceksin? 3, 12 mi? %50 geri çekilme mi bekleyeceksin? 6, 18 bilmem ne kullanacaksın. Fibonacci değeri mi kullanacaksın? Hangisini? Hangisinde işleme gireceğim? Hangisinde stop olacağım? Eğer sen bunda bir karar verdiysen ben %50 geri çekilmeye de girerim. Okey. Süpersin arkadaşlar. Stopun da bellidir. Tamam. Veya dersin ki ben 6-18'i beklerim. Güzel. Öbürü der ki ben 3-12 bilmem ne de girerim. Yani ilk Fibonacci değerinde girerim. O da güzel. Ama sen bunun hangisinde gireceğini bilmiyorsan yani 3 sonuçlu iddia yani. Ya, galip mi geleceğiz? Mağlup mu gelecek? Berabere mi kalacak? İşte 3 fazla mı atacak? 2 eksi mi yiyecek? Aynı o sonuç. Yani Fibonacci bu iş, yani Fibonacci çizdiğinizde bu şekilde göz önünde bulundurun. Arkada cevap vermiş Ahmet Bey. Demiş ki 4 saatlik Fibo yönetimi ben de uzun zamandır kullanıyorum. Hiç şaşma derim. Ne güzel kazanıyor işte bak. Stopu belliyse kazanıyordur zaten. Sorun yok. Stopu vardır. Zaten o stopu bir kaldırdın mı zaten bir daha ömür boyu kazanamayacak. Bitti. 3 aydır refleksle ilgileniyorum. Sayenizde bir şeyler anlamaya başladım. Estağfurullah. Hocam hisseler için en iyi indikatör stratejisi hangisi? Ercan Bey. Şimdi hisseler için ben bir 20-100 strateji diye bir şey yapmıştım yani bir video. Yıllardır kullandım. Hala kullanıyorum. Şu anda da o stratejiyi kullanıyorum. Ama sizin benden bir farkınız yok. Benim de sizden bir farkım yok. Benim tek farkım psikolojimin iyi olması, deneyimli olmam, tecrübeli olmam. Benim bu işi para kazanacak olarak yani bir meslek sahibi olmam. Ben bu işten para kazanıyorum. Sizin için de en iyi strateji diye bir şey yok. Yani siz kendiniz de bulabilirsiniz. Benden, ondan, şundan, bundan da bakabilirsiniz. Ama yeter ki dediğim gibi bu bahsi güzel oynayın. Yani siz piyasada kasinoyu oynamak zorundasınız. Siz piyasada o kasinonun hani ruletteki %5.4'lük avantajı vardır. Bak çok önemlidir. Onu da bulabilirsiniz eğer ki dolaşırsanız. Yani o yeşil sıfır çok önemlidir. Hani gelmez dersiniz ama gün içinde kaç defa geliyordur. Ve olasılıkları kendine çevirmiştir. Siz de burada kaybettiğinizden fazlasını kendinize çevirdiğiniz herhangi bir strateji kesinlikle işinize yarayacak. Yaramıyor diyemezsiniz. Mümkünatı yok. Ya matematiksel olarak diyemezsiniz. Çünkü siz başka bir oyun oynuyorsunuz. Strateji kısmı çok küçük bir kısım. Onun için dediğim gibi güvenli bir yöntem. Benim yaptığım o 20-100 stratejim borsa için yani %50-55'ten daha iyiydi. Yani ben 55'in üstünde bir sistem o. Yani kazandıracak bir sistem. Yani çok özel bir sistem. Yani çünkü neden? Ben çünkü onu da algoritmik olarak yazdırdığım sistem de aynı sistem. Bana diyorlar ki işte mesela geçen gün bir yorum vardı hatta bir de ağır konuşmuş yani. Ya sen işte buraya geliyorsun da bizi bunlarla kandır. Ya ben kimseyi kandırdım falan yok yani. Oraya bir şey vardır, backtest vardır. Bakarsın yüzde kaç işliyor acaba? Yani dediğim gibi Allah herkese beyin vermiş. Burada baktığın zaman görüyorsun zaten. Ya sen niye kullan veya ya %40 da işlese %50 ihtimalli değil. Bakın yazı turadan da kötü. Bir sistem bulduk hepimiz beraber. %40 işliyor bu sistem. Yani %60'ı çöp. Ya gene kazanacağız. Gene kazanacağız. 1'e 2 oynasan bile kazanırsın. Mümkünatı yok kaybetmenin. Ya bunu dediğim gibi sistemi bu kadar önemsemeyin. Benim öbür videolarım daha değerli. Benim öbür eğitimlerim daha değerli. Bu sistem kısmı, bu pazarlamacıların sistem satıyorlar ya dolandırıcılar. O kısım hiç önemli değil. O sinyal kısımları önemli değil. Önemli olan öbür kısımlar, öbür bacaklar. O bir tane videom var hiç seyredilmedi arkadaş ya. Yani hareketli ortalamalarla alım satım. Ya oradaki o da bir sistem, o da bir strateji. Yahu kardeşim orada bak hem price action yapıyorum. Hem trend takip ediyorum. Hem alım satım yerlerimizi çiziyorum. Hem stop aralıklarımı gösteriyorum. Yok.
Yani herkes bir sistem peşinde. Ben anlamış değilim. Ercan Bey, bunu da böyle açıkladım sanırım. Biraz uzattık galiba. Özür dilerim. Berk, Baran, Buz. Hocam bir strateji nasıl geliştirme? Geliştirdikten sonra backtest ve optimizasyon nasıl yapılmalı? Şimdi dediğim gibi Baran kardeşim bak. Bir strateji nasıl geliştirmeli? Ya önünde backtest yapabileceğim bak. Backtester programları var. Parayla satılır ama bence değmez ya. Parayı çöpte bulmayın arkadaşlar. Para önemli. Para çok önemli. Parayı cebinizde tutun. Almanıza gerek yok. Size dediğim gibi TradingView bedava. MetaTrader'da bedava. Bakacaksınız. Backtest açacaksın. Sana bir 10 yıllık data veriyor mu? Ya sen hangi testi kullanıyorsan, hangi sistemi kullanıyorsun? Orada bir bak yani. Gir çık, gir çık, gir çık, gir çık. Bak karlı mı değil mi? Yani bu kadar kendinizi zorlamayın. Backtest çok basit bir şey. Optimizasyonu da yani eğer ki bakın bir piyasada optimizasyon yapabilirsin okey. Ama o piyasa yaptığın optimizasyon devamlı aynı şekilde süre gelecek, o şekilde gidecek gibi kaydı yok. Sizin kazançlı zamanınız da çok olacak. Kayıplı zamanınız da çok olacak. Önemli olan o kayıplı zamanlarınızda sizin psikolojinizi sağlam tutmanız. Sen 5 defa da stop olabilirsin. 6 defa da stop olabilirsin. Bakın 3 defa ama 2 defa 5 defa stop oldun. Ne olacak? 1'e 2 oynuyorsun. 3 defa üst üste kazansan hatta 2 defa kazansan neredeyse tapi çıkıyorsun. Ve oyunu oynamaya devam ettiğin boyunca yani bunu 10 sene oyna. Yani senin artık sen bir yatırımcı, sen bir spekülatörsün, sen bir borsacısın. Bu oyunu 10 sene oynamaya devam ettiğin sürece kaybetme ihtimali arkadaş sıfır ya. Sıfır yani. Geçiyorum. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Scalping nasıl? Okey. Herkes bu strateji güzeldi. O Nature yatırımcısının oradaki yazılanların hepsini okudum. O topluluk kısmındaki soru cevap bölümünü ben her ay bir kere açacağım. Oraya yazın. Ben böyle toplu halde size yardımcı olmaya çalışacağım. Bilgim dahilinde. Yani bilgim dahilinde. Bilmediğim şeyi, tecrübe etmediğim hiçbir şeyi size buradan söylemeyeceğim. Söyleyemem zaten. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bu soru cevap kısmı, soru cevap bölümü devam edecek. Bu önemli çünkü gerçekten kafa takılan çok büyük sorunlar var. Yani çok büyük sorular var. Genellikle gelen sorular da çok fazla oluyor böyle. Bu herhalde size yardımcı olur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.